Herkese merhabalar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül günlerden Cuma. Yeşil, yemyeşil, pırıl pırıl bir gün. Pırıl pırıl bir günden hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Dünkü videomuzun başlığı bugüne dikkat. 9 çarşamba bir araya geldi dedik. Veriler gelecek dedik. Çok önemli veriler gelecek dedik ve bu çok önemli verilerin olumlu olması halinde belli bir destek, direnç verdik. Hani veriler olumlu mu, olumsuz muydu? Nasıl anlayacağız? Hocam sözünde belirli bir destek, belirli bir direnç verdik. Bu direncin üzerine atarsa veriler olumludur. Bu direncin, desteğin altında kalırsa da veriler olumsuzdur diye kısaca üzerinden geçtik ve veriler gelmesiyle birlikte roketlere bağladık. Bitcoin şu an baktığımızda %2,62 düne oranla yükselmiş ve 65.366 dolarlara çıkmış. Ethereum'a baktığımızda da 2659 dolarlara kadar yükselmiş. Bitcoin günlükte karda, Bitcoin haftalıkta karda, Bitcoin aylıkta karda, Bitcoin yıllıkta karda sevgili dostlar. Allah kahretsin bu Bitcoin'e girdiğim güne. Nereden bulaştım bu Bitcoin'e? Aldığımdan beri zarar ediyorum diyen ey arkadaş, problem sende. Bitcoin'de bir problem yok. Şekil 1A'da görüldüğü üzere günlükte, haftalıkta, aylıkta ve yıllıkta Bitcoin artıda sevgili dostlar. Peki bu artının devamı gelir mi? Bitcoin tamam mı, devam mı, yükseliş başladı mı arkadaşlar? Bu konulara gireceğiz ama ve lakin önce neden yükseldiğimizi anlayalım ki gerisi gelir mi, gerisi gelmez mi ona bakalım. Yani ne oldu da böyle oldu ya şöyle bir özet yapalım istiyorum müsaadenizle. Öncelikle bizi yükselten, bizi bu hale getiren Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 bazlık faiz artışı ve ardından Powell'ın yapmış olduğu konuşmalar. Bununla beraber piyasada bir hareketlilik, bir yükseliş başladı ve biz de zaten Bitcoin'e al demiştik daha öncelerinden. Hatta şurada gösterelim hiç görmeyen dostlarımız için. Neredeymiş? O buldum. Kamerayı da verelim. Evet, ne demiştik kıymetli dostlar? Bitcoin şurası al sinyali yakıyor demiştik. Şurası için buradan ben alıyorum demiştim. Burada da güçlü alıyorum demiştim. Çok alıyorum demiştim. Ve oralardan buradan aldığımızda fiyat 52.800 işte 53 aralığıydı. Daha sonra ikinci aldığımızda da 56 idi. Şimdi de 65 küsür. Hadi 66 desen nereden baksan 10 bin dolarlık kar var Bitcoin başına. Evet, Bitcoin sevgili dostlar piyasalar daha doğrusu Fed'in 50 bazlık faiz indirimle başladı. Ama içimizde bir korku vardı. Acaba resesyon mu geliyor? O yüzden mi 25 değil de 50 bazlık bir faiz indirimi yaptı bunlar? Yoksa başka bir sebepten dolayı mı dedik? Powell yüreğimize su serpti ve açıklamalarıyla hayır enflasyonu biz düşürmeyi başardık. Dolayısıyla artık gerek yok insanları bu kadar sıkmaya deyip 50 bazı o yüzden yaptık. Piyasaya o yüzden para pompalıyoruz gibilerden açıklama yapınca güzel yükseldik. Sonra doğuya geçtik arkadaşlar. En doğuya Japonya'ya geçtik. Çünkü bir Japonya tehlikesi vardı. Hatta buradan da sözlendik. Ey Japonya akıllı ol dedik. İnşallah bizi duymuşlardır. Bilemiyoruz ama akıllı davrandılar. Faiz arttırmadılar arkadaşlar. Hani faiz indirmelerine gerek bile yok aslında. Japonya desin ki ben oyun dışıyım, ben global piyasalarla sizle ilgilenmiyorum kardeşim. Faizini arttırıyorum, ne indiriyorum. Ben karışmıyorum demesi bile bizim için yeterliydi. Nitekim öyle oldu. Akıllı davrandı Japonya Merkez Bankası. Kesinlikle faiz arttırmıyor da indirmedim yapmadı. Bay geçerekten piyasayı biraz daha ateşlenmiş oldu. O Fed'den 50 bazdan almış olduğumuz rüzgarla yükselmeye devam ettik. Sonra hazır doğudayken Çin'e geçtik sevgili dostlar. Çin Halk Bankası yani Çin Merkez Bankası sevgili dostlar paket açıkladı. Faiz indirimlerinden ziyade bir teşvik paketi açıkladı. Çünkü Çin'de üretimde bir azalma vardı. Çünkü Çin'de bir nakit sorunu oluşmaya başladı. Çünkü Çin'de üretilen malların satılamama durumları ortaya çıkmaya başladı ve bunun için yeni yeni kaynaklar
yeni paraya ihtiyaç vardı. Çin Merkez Bankası bunu gördü ve bir paket açıkladı. Biz biraz daha yükseldik. Yani yükseliyorduk zaten. Yükselmemiz daha da devam etti. Dün de yeni bir paket daha açıkladı. Çin ikinci paketini açıkladı. Bu sefer de piyasaya 285 milyar dolar pompaladı. 285 milyar dolar. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Oradaki konuşurken mecburen milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bu nasıl arkadaşlar? Bu teşvikleri neye bağlamak gerekiyor? Hani bir kanun değil bu. Anayasa Mahkemesi gibi değil. Hani anayasanın kanunu gibi değil. Hani şöyle özetlemek lazım. Biz de gidiyoruz diyoruz ki ey devlet, ey hükümet, asgari ücret 17 bin lira. Biz 17 bin lirayla geçinemiyoruz. 17 bin lirayla biz durgunluk yaşıyoruz. 17 bin lirayla biz perişan oluyoruz. Maaşımıza zam yap diyoruz. Hükümet de bize diyor ki zam yapamam. Para yok. Yani herkese zam yapamam arkadaşlar. Herkese zam yapamam ama ne yapacaksın kardeşim sen bu parayı? Kömür alacağım biliyorsun. Gel bizim partimize kaydol. Ben senin kömürünü bedavaya vereyim. Partisine kayıt oluyorsun. Gerekli prosedürleri karşılıyorsun. Kömürünü alıyorsun. Kömürünü alınca ne oluyor? Sanki maaşına zam yapılmış gibi oluyor. Herkes almıyor o kömürü. Herkesin maaşına zam yapılmıyor. Ama sen kömür alıyorsun. İşte ben gıda alamıyorum evime, maaşıma zam yap dediğin zaman gıda kolisi, yardım kolisi sana geliyor. Herkese vermiyor ama sana veriyor. Şimdi Çin'deki olay da biraz buna benziyor. Sıkışık durumda olan, kötü durumda olan Çin Komünist Partisi'ne artık neyse oraya kaydını yaptırıyor, işlerini hallediyor ve ödenek alıyor. Ödenek alınca da krizden kurtuluyor. Bütün herkese değil ama ve lakin krizde olanlara, sıkıntıda olanlara, darda olanlara bu 285 milyar dolardan pay gidiyor ve Çin ekonomisi tekrar canlanıyor. Çin ekonomisi demek şu an dünyanın fabrikası olan Çin, dünyanın üretim merkezi olan Çin refaha kavuşunca otomatikman dünyada refaha kavuşuyor. Sonra bu tarafa geçiyoruz. Tekrar batıya geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyoruz arkadaşlar. Burada Kamala Harris faktörü devreye giriyor. Kamala Harris diyor ki dijital varlıkları ve yapay zeka projelerini destekleyeceğiz diyor birkaç gün önce. Dün de ne söylüyor arkadaşlar? Dün de blockchain'i destekleyeceğiz diyor. Önümüzdeki 100 yılın gerekli olan sektörlerinden bir tanesi de blockchain'dir. Blockchain'i tabii ki de destekleyeceğiz diye kriptolara bir yeşil ışık yakıyor. Açık net bir şekilde kriptoların yanındayız, Bitcoin'in yanındayız, Bitcoin bizim dostumuz diyemiyor. Çünkü partisinden çekiniyor. Çünkü Elizabeth Warren'dan çekiniyor arkadaşlar. Elizabeth Warren abla acayip derecede kripto paralara, blockchain'e karşı bir abla ve partide sözü geçen oy potansiyeli yüksek bir abla. Uzaktan böyle çaktırmadan işte blockchain diyor, yapay zeka diyor, bilmem ne diyor. Ama direkt olarak kripto para diyemiyor şimdilik. Biz de biraz temkinliyiz arkadaşlar. Kripto paracılar da bunu aslında tam olarak yiyemiyor. Çünkü Gary Gensler faktörü var. Gary Gensler faktörü de Hazine Bakanı olacak. Gary Gensler faktörü bizim en büyük düşmanımız kripto paraların. Bitcoin'in ve altcoin'lerin en büyük düşmanı arkadaşlar. Gary Gensler orada olduğu müddetçe biz sana inanmıyoruz diyoruz Kamala'ya. Bu sefer Gary Gensler'dan bir açıklama geliyor. Gary Gensler diyor ki Bitcoin menkul kıymet değildir diyor. Haydi lan ne oluyor bunlara? Gerçi daha önce de söylemişti Gary Gensler buna benzer şeyleri ama bu kadar açık net bir şekilde ifade etmemişti. Kamala'dan destek var, Gary Gensler'dan destek var. Bunlar bizim en büyük düşmanlarımızdı. Acaba bizi kandırıyorlar mı bilemiyorum ama böyle bir şey söylemeleri piyasa için olumlu. Kamala kaybeder, Trump kazanırsa zaten bu artık arkadaşlar. Orayı hiç konuşmaya bile gerek yok. Sonra arkadaşlar Kamala Gary Gensler olayından sonra PayPal devreye giriyor. PayPal devreye giriyor ve PayPal diyor ki kurumsal müşteriler ve bankalar için diyor kripto desteğini açıklıyor arkadaşlar. PayPal çok önemli. Neden çok önemli PayPal? 2021 yılına gidiyoruz. Hatırlayın, kapatın gözlerinizi, gidin o yıllara. 2021 yılı boğası PayPal'ın bireysel müşteriler için kripto para desteğini açıklamasından sonra yükselmişti.
Şu an PayPal bu sefer kurumsal müşteriler için kripto para desteğini, kripto saklama hizmeti desteğini açıkladıktan sonra bir boğa niye gelmesin? PayPal psikolojik olarak bizim ekosistemi etkileyen bir firma. Daha başka para olarak baktığımız zaman Visa'dan da destek geliyor. Visa neydi? Kredi kartıydı. Kredi kartı ödeme devi. Gidiyordunuz bir yerden alışveriş yapıyorsunuz. Dünyanın herhangi bir noktasından Visa geçiyor mu falan yani bitti. Yani her yerde var Visa. İşte Amex kullanıyoruz. Bende de var Amex, American Express. Her yerde geçmiyor American Express ama Visa her yerde geçiyor arkadaşlar. Visa ne diyor sevgili dostlar? Bankalar ve kurumsal ödeme firmaları için tokenizasyon sistemiyle ödeme yaparak biz de kriptoya destek veriyoruz diyor. Tokenizasyon varlık neydi? Örneğin gidiyorsunuz manava 3 kilo elma aldın. İşte kredi cüzdanını gösteriyorsun. Kaç Bitcoin kardeşim? Bu dediğin zaman kafana kürekle bir odun yiyebilirsin. O limon kasasını yiyebilirsin. Manavcı amca ne diyorsun kardeşim sen diyebilir. Ama ve lakin tokenize edilebilen varlık. Yani tokenizasyondan gerçek hayata uyarlanabilen varlık. Ne var mesela? USDT. USDT neydi? Dolara sabit. Meyve alıyorsun, sebze alıyorsun manavdan. Abi Türk liram yok, dolar var. Kaç dolar dediğin zaman manavdan alabilirsin. Dünyanın neresinde olursan ol arkadaşlar. Tokenize edilebilen USDT'yi hatta USDT'yi TL'ye, kendi parana ya da Euro'ya ya da herhangi bir paraya, dünyanın herhangi bir ülkesindeki paraya USDT'yi çevirip alışverişini yapabilirsin. Visa bu desteğini açıkladı. Hani Bitcoin ile ödeme yapmaya gerek yok. Kripto ile ödeme yapabiliyorsun artık Visa ile ve bunu da ilk olarak İspanyol Bankası BBVA ile yaptı arkadaşlar. Garanti ile değil, BBVA ile yaptı. Ve başladılar. Bakalım başarılı olacak mı? Visa desteği de çok önemli idi. Evet, spot Bitcoin ETF'lerine de Bitcoin 65 bin dolara çıktıktan sonra herkes almaya başladı. Yahu küçükken benim bu arada uğurum düştü ya arkadaşlar. Alayım. Evet, baykuşumu aldım. Uğurum elimde oynuyorum bunda. Ne anlatıyorduk? Evet, spot Bitcoin ETF'leri. Bitcoin 65 bin oldu. Ya Bitcoin daha düşükken, 50 binken, 52 binken, 46 binken kimse almıyordu. Spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar, acayip çıkışlar vardı. Dün neredeyse rekorlara yakın bir giriş oldu. Fiyat yükseldikçe insanlar daha çok alıyor. Fiyat ucuzken kimse almıyor. Fiyat ucuzken herkes ya boş ver ya ne alacağım diyor. Ama fiyat yükseldikçe hacim kendiliğinden artıyor arkadaşlar. Ve dün 365 milyon dolarlık bir giriş oldu spot Bitcoin ETF tarafından. Yine devam ediyoruz. Bir CZ olayımız var. CZ neydi? Binance'in sahibi. 29 Eylül'de tahliye olması bekleniyor. 29 Eylül pazara denk geliyor arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar günü tahliye mi olurmuş Allah aşkına diyorlar. Bunu ya pazartesiye sarkıtıyorlar ya da cumaya sarkıtıyorlar. Hani iyi halden dolayı falan. CZ'nin bir olayını duymadık. Eğer gerçekten de bir olayı olmadıysa mahkum olduğu süre içerisinde bugün çıkabilir arkadaşlar. Bu da size bir alttan çaktırmadan bir bilgi olsun. Herkes 29'unda beklerken 29'unda da çıkabilir. Belli olmaz. Çünkü CZ çok ünlü biri olduğu için 29 dedikleri için 29'u da çıkartabilirler. Mesaiye kalır oradaki gardiyanlar, hapishane müdürleri. Ama normal bir mahkum olsa bugün tahliye olması beklenirdi CZ'nin sevgili dostlar. Var mı olumsuz bir şey bu anlattıklarımda? Yok. Boğa geldi mi o zaman? Geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü bir tane bile olumsuz bir şey yok. Ama ve lakin şunu biliyoruz ki piyasada her zaman bir şey olur. Piyasada her zaman bir şey olabileceğinden korktuğumuz için size bir stop noktası da vereceğim. O stop noktasının üzerine kaldığı müddetçe Bitcoin'de boğa devam ediyor. Bitcoin'de para kazanmaya devam. O stop noktasının altına düşersek zaten çıkarız piyasadan. Ne kadar düşerse düşsün bana ne deriz. Evet, piyasalarda Bitcoin iyidir, güzeldir, Ethereum iyidir, güzeldir dedik. Günün şampiyonlarına bakalım. Günün şampiyonlarında sevgili dostlar işte Wormhole'lar, Pepe'ler, Shiba'lar, şöyle Floki'ler, Bonk'ları görüyoruz, meme token'ları görüyoruz. Boğa böyle gelir zaten arkadaşlar.
Boğa önce meme tokenlara uğrar sevgili dostlar. Şu an meme tokenlar oldukça iyi, oldukça revaçta. Bir de projesi olan coinlere gelir. Şu an için proje olarak, trend olan coin olarak baktığımızda ne var? Yapay zekalar var. Şu an meme tokenlar ve özellikle yapay zekalarda para buralarda dönüyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. En çok kaybedenlere baktığımızda Leo'yu görüyoruz, INC, Aptos'lu ve FET'i görüyoruz. Tao'yu görüyoruz. Bunlar da zaten hani dünün en çok yükselenleriydi. Önceki gün en çok yükselenleriydi. Bugün geri çekilmeleri normal. Monero dışında Monero bu hafta hep kayıp yaşadı. Göstergeler ne söylüyor Bitcoin konusunda sevgili dostlar? Momentum biraz zayıflamış çünkü çok hızlı bir yükseliş oldu. Biraz zayıflaması, geri çekilmesi normal. MACD'de bir problem yok. Hareketli ortalamalarda hiçbir problem yok. Her şey yolunda. Evet, dün ekonomik takvime demiştik. 9 çarşamba bir araya geldi diye. O şeylere baktığımızda ne gelmişti? Gayri safi yurt içi hasıla verileri geldi. Beklenti dahilinde geldi. 3 bekleniyordu, 3 geldi. İşsizlik haklarından başvurular sevgili dostlar 224 bin bekleniyordu. 224 bin işsiz var deniliyorken 218 bin işsiz varmış. Yani beklentiden daha az işsiz varmış Amerika'da. Yani Fed %50 bazlık faiz indirimi yaptı. Acaba resesyondan mı yaptı? Yoksa faizler çok yüksek diye mi yaptı sorusunun da cevabını almış olduk. Resesyon falan yok. Sadece faizler çok yüksek olduğu için Fed bunu yapmış. Powell doğru söylemiş. Piyasalar iyi, güzel, hiçbir sorun yok. İşsizlikte de beklentinin altında bir olay var. İşsizlikte yok. Her şey yolunda dediler. Fed Başkanı Powell'la konuşma yapmadı arkadaşlar. Ya bugün para mı konuşacağız? Biz buraya eğlenmeye geldik. Bakın oradan yengeniz bize kızıyor. Ya Powell, ya Powell demez herhalde karısı. Jeremy, bugün iş konuşma, bugün para konuşma dediyse Powell da ona uydu. Hiçbir konuşma yapmadı. Bay geçti arkadaşlar. Zaten veriler de olumluydu ve biz yükselmeye devam ettik. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Dünkü yayında ne dedik? Kısa vade olarak baktığımızda alttan al, üstten kar al. Alttan al, üstten kar al dedik arkadaşlar. Piyasada fırsatlar bitmez dedik. Buradan karımızı aldık. Buradan karımızı aldıktan sonra Bitcoin yukarıya doğru çıktı. Kar aldığımız bölgeye şunu alalım buradan. Kar aldığımız bölgeye inince yeniden aldık. Arkadaşlar sattığımız yerden yeniden aldık ve devam ediyoruz. Var mı bir problem? Yok. Var mı bir sıkıntı? Yok, her şey yolunda. Burada ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Burada bir stop belirlememiz gerekiyor. Stop daha önceki yükselişte, daha önce şuradaki bakın şöyle dipten gelen böyle bir yükseliş var. Burada stopu nereye koyarsınız? İşte bu kırmızı çizgiye 200 ma'ya koyarsınız. Şu gelen kırmızı çizginin altına düştükten sonra Bitcoin ya bırak Allah aşkına. Nereye düşerse düşsün. Buraya mı düşecek? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Nereye düşerse düşsün demiştik burada satanlar için. Şimdi ne yapıyoruz? Aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Tarih tekerrürden ibarettir. Aynı yere stop koyuyoruz. Stop noktamız 200 mağ bölgesinin hemen altı. 200 mağ kaçtan geçiyor? 63.700'lerden geçiyor. 63.600'lere koy stopunu rahat et. 63.600'ün altına Bitcoin düşerse arkadaşlar 62.750'ye düşebilir. 60.000'e düşebilir. Onun altında 59.000'e düşebilir. Onun altında 52.000'e düşebilir. Onun altında Allah korusun 46.000'lere düşebilir. Bu Allah korusunlar falan filan ama aslında bana ne olur? Aslında sana ne olur? Sen buraya stopunu koyduktan sonra 63 binlerin hemen altına stopunu koyduktan sonra nereye düşerse düşsün Bitcoin sana ne? Evet dostlar 200 mağının hemen altı 63.800'lerin hemen altına stopumuzu koyuyoruz. Ana yön yukarı, herhangi bir problem yok. Bu stop koyma seviyem nedenimiz de sadece sigorta arkadaşlar. Bir kaza olmasın. Başımıza iş açılmasın diye. Aman ayranımız dökülmesin diye.
63.500'lere falan stopumuzu koyduk. Artık rahatız. Ana yön yukarı. Hiçbir problem yok. Yön yukarı. Aşağıya düşerse de stop seviyemiz belli. Karlarımız erimeyecek. Zaten altlardan aldık. Zaten bir problem yaşamadık. Her şey yolunda. Evet canlar, stop noktamızı da öğrendiğimize göre hepinizi gruplara beklediğimi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Neden gruplara gelmelisiniz? Çünkü şu gruplara gelmek şu an için hala ücretsiz. Hala referansımızla gelebiliyorsunuz. Şurada GTO borsası referans linkimi tıklayarak GTO borsasında üyelik açıyorsunuz arkadaşlar. Şifreyi hiç kimseye söylemiyorsunuz. Bakın Diyarbakır'daki olayda adam sevgilisine söylemiş. Sevgilisi bütün cüzdanı boşaltmış. Bu şifreyi hiç kimseye söylemiyorsunuz. Ben dahil. GTO çalışanları dahil bir mail adresi ya da telefon, hiç kimsenin bilmediği bir şifre. Referans kimliğim, benim buradaki kimlik aynen duracak. Bu kimliği ellemeyeceksiniz. Hiçbir problem yok. Her şey yolunda. GTO'ya işlem yapmaya başladığınızda gruba geliyorsunuz. GTO'yu sevmeyenler Binance Global, Bybit MaxC ya da Binance Global'de şimdiye kadar hiç kaldıraçlı işlem açmamış arkadaşlar da şu kodu kaldıraçlı tarafa yapıştırıp işlem yapmaya başladıklarında gene grubumuza katılmaya hak kazanıyorlar kıymetli dostlar. Yatırım tavsiyesi vermedik. Tamamen sohbet amaçlı burada konuştuk arkadaşlar. Benim dediklerimi yapmak zorunda değilsiniz. Ama kendi kararınızı kendiniz vermek zorundasınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.